Merhaba sevgili astroloji severler, kanalıma hoş geldiniz. Aslında bugün sizlerle canlı yayın yapacaktım ama canlı yayınla alakalı bir sıkıntı oldu. İlişkiler astrolojisi çoktandır canlı yayın yapmamıştık. Ben de hemen arkasından Zoom'dan videomu çekmek istedim. Ekranı göremedim arkadaşlar. Benim programımı yansıtmam gerekiyordu YouTube canlı yayında. Ekranımı göremediğim için yapamadım. Teknikten de çok fazla anlamadığım için kızım da yanımda yoktu. Olmadı, bir türlü ayarlayamadım. Şimdi aslında çok önemli bir konuyla alakalı, çok hoşunuza gidecek bir konuyla alakalı bu video çekmek istedim. Genelde gelen sorulardan, en çok gelen sorulardan biri ne? Doğum saatimi bilmiyorum. Ya da partnerimin doğum saati belli değil. Bu bizim için çok önemli ki astrolojiyle ilgilenenler bilir. Bizim için doğum saati neden önemli? Nokta atış yapabilmek için bizim için önemli. Örneğin 4 dakika doğum saatiniz net değilse, 4 dakika fark oynuyorsa coğrafi astroloji yani astrokartografi de emin olun 100 kilometreye dayanan bir hata payına sebebiyet veriyor. O nedenle bizim aslında bütün tekniklerde işte Arap noktalarında çok önemli, orta noktalarda çok önemli. Yani hepsinde bizim için doğum saati astroloji anlamında çok çok önemli. Çünkü doğduğunuz an sizin kadersel planınız gökyüzünde çiziliyor ve onu dikkate alıyorsunuz. Şimdi doğum saati belli olmayanlar peki ilişki astrolojisinden yararlanamayacaklar mı? İşte ben bunu biraz aydınlatmak için bugün bu işe karar verdim. Tabii ki yararlanacaksınız. Tabii ki bununla ilgili ben size birkaç tüyo vereceğim ve kolay olacak sizin için bunu yapmak. Öncelikle iki şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Mesela partnerlerden birinin doğum saati belli. Okey, çok güzel. Onun evlerini dikkate alabilirim ben. Yani analiz yaparken onun haritasındaki işte ilişkilerle alakalı 7. ev, 5. ev, işte evlilik, ortaklık, aşk vesaire gibi, aile gibi 4. ev. Tüm konularına bakabilirim. Ama diğer partnerin doğum saati net değilse o zaman ne oluyor? O zaman da arkadaşlar güneşi 1. eve alıyoruz arkadaşlar. Güneşi 1. eve aldığımızda kişinin haritası yine 7. ev, yine 5. ev, yine 4. ev yorum yapabilirim. Hatta bu yorumlarımın da arkasında durabilirim. Yani çok isabetli yorumlar olur ve onları yine birbirine match yapıp sinastri şeklinde de bakabilirim. Gibi tekniklerden yararlanabiliriz. Onun dışında diyelim ki iki kişinin de doğum saati belli değil. O zaman iki kişinin haritasında güneşi 1. eve getireceğiz. 1. eve getireceğiz derken de ascendant güneş kavuşumlu haritayı açacağız. Yine doğum saatleri belli olmayanlarla alakalı element analizine göre ilişki astrolojisini size anlatmak istiyorum bu akşam. Şimdi güneş 1. ev haritamızı nasıl çıkartmamız gerekir? Bunu anlatayım. Hadisenin haritasında güneş 1. evde gördüğünüz gibi 28 derece ascendantla kavuşumda. Bundan bahsediyorum. Ben daha önce Hadise'nin Kaan'la ilişkisiyle ilgili ilişkiler videosu çektim kanalımda. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Sonra bir takipçim yükselenin yanlış olduğunu bana söyledi ve sonra onun söylediği akrep söylemişti. Öyle hatırlıyorum yükselen için. Akrebe göre ben haritasını tekrar yorumladım Hadise'nin. Ama ben sosyal medyada işte pek çok araştırmamda Hadise'nin doğum saatini bulamadım. Yeni nişanlısının da doğum saatini bulamadım arkadaşlar. Şimdi ben bu akşam Hadise ve nişanlısının ilişkilerini analiz yapacağım. Örneğin ikisinin de doğum saati belli değil ve ikisinin de ben güneşi 1. eve aldım. Bu şekil analiz yapmaya çalışacağım. Size bu tekniği öğreteceğim. Yani doğum saati belli değil diye de sıkıntı yaratmayın kendinize. Bu arada ben doğum saatiyle analizi yapıyorum, danışmanlık veriyorum. Doğum saati bulmayla ilgili eğitimler veriyorum. İleri seviye derslerimin içerisinde ayrıca o eğitimi de veriyorum. Yani doğum saati bulmak astrolojinin tüm nimetlerine ayarlanmak adına elbette ki güzel. Ama geçici olarak ilişkinizde bilgi edinmek için hemen hızlı metotlar da gerekiyor. O zaman buyurun bunlara bakalım. Bu haritayı Solar Fire'da nasıl çıkart? Üstüne basıyorum arkadaşlar. Buradan Edit kartı seçiyorum. Bakın burada normalde ben haritayı Placidus açıyorum. Tüm doğum haritalarını Placidus açıyorum. Ama ben ne seçtim? Bakın Güneş 1. ev seçtim. Gördünüz mü? Sun 1. ev seçtim ve o şekil haritayı açtım. Aynı şekilde nişanlısı da öyle. Bakın Mehmet Dinçerler. Güneş 1. ev şeklinde haritasını açtık. Şimdi arkadaşlar Solar Fire sizde olmayabilir. En güvenilir internetteki astroloji programlarından astro.com var. Bunu kullanmanızı öneririm. Türkçe tabanlı da artık çalışıyor.
Bakın burada Extended Card Selection'a geliyorum. Horoskop bilgilerimi giriyorum. İşte kimin horoskopunu seçeceksem buradan. Horoskop bilgilerimi giriyorum. Onun dışında kart tipi vesaire bunlar bu şekilde olacak arkadaşlar. House sistem, ev sistemi. Ev sistemi Placidus. Güneşi birinci eve çekme kısmı Astrocom'da yok. Placidus'u seçin. Mesela ben şimdi Placidus'u seçtim. Haritaya yolluyorum. Bakıyorum şimdi güneş kaç derece? Güneş 19 derece balıkta arkadaşlar. Ben 19 derece yükselenimi getirmem gerekiyor ki balığa güneş 19 derece balıkta olsun. Yani güneşi birinci eve çekeyim. Hemen saatle bunu oynuyorum. Ne yapıyorum? Edit bird teraziydi. O zaman saati ben ne yapayım? 23'e getireyim. Bakalım saat yükselen ne olacak? Balığa gelmeye çalışıyorum. Tekrar edit bird yapıyorum. O zaman sabah erken saatlerine getirelim. Şöyle 3'e getirelim. Bakalım balığa geldi mi yayda. Tekrar buradan çalışıyorum arkadaşlar. Astrocom'da da bu şekil yapacaksınız. Biraz kaçırdım. Şimdi geri alacağım. Evet. Sabah 7.30 yaptığımda örneğin gördünüz mü? 18 derece güneşim, 18 derece yükselen. Yani güneşi 1'e getirdim. Ben şimdi bunu da kullanabilirim. Astrocom'dan da kullanabilirim. Herkeste Solarfar programı olmayabilir. İlişkiler astrolojisinde önce kadın ve erkek inceliyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Şimdi hadise ve nişanlısını ayrı ayrı inceleyeceğim anlamak için. Ve ben buradan dual haritayı seçiyorum. Siz tek tek de açıp inceleyip notlar alabilirsiniz. Ben böyle aynı anda ikisini açmak istiyorum görmek için. Burada biraz bilgiler edinelim istiyorum. Örneğin şimdi elementsel olarak da bakarsak bu da çok kolay bir analiz olur sizin için. Pratik analiz olur ve doğru çalışan bir analiz olur arkadaşlar. Lütfen bunu da kullanın. Elementsellik neyi kastediyorum? Örneğin ateşle hava uyumludur. Tamam mı? İlişkilerde buna bakın. Toprakla su uyumludur. İlişkilerde ayrıca buna bakın. Diğer türlü bakmanıza hadi anlamıyorsanız analizden gerek yok. Bunlar size fayda eder. 4 elementi büyük ihtimalle biliyorsunuzdur zaten ve 4 element hangi burçlar bilmeniz yeterli bu konuda. Şimdi hadiseye bakıyorum. Hadise nasıl bir kadınmış? Güneş terazide yani hava grubunda bir güneşi var. Akrep burcunda çok gezegeni var. Stelyumu var. Ay burcu Kova'da. Yine hava burcunda yani duyguları ve güneşi hava grubu. Yükseleni bilmiyoruz. Güneşi birinci eve aldık. Yani karşımızda bizim terazi olduğu için sanata yatkın bir kadın var. Ay kovada olduğu için akıllı, duygularında da akılcı bir kadın var. Ve akrep stelyumlu olduğu için de çok sezgileri kuvvetli çalışan sezgisel bir kadın var. Terazinin olmasından dolayı kesinlikle sesinin güzel olduğunu düşünebiliriz. Sanatçı tarafının olduğunu düşünebiliriz. Yüzünde ya da kalçasında gamzeleri olabileceğini düşünebiliriz. Ayrıca çok iyi dans ettiğini düşünebiliriz ki hadisede hepsi var yani. Ve akrep tarafı da onun çok sezgilerine güvendiğini, krizlerle çok uğraştığını bize anlatıyor. Unutmayın akrepler arkadaşlar krizlerle çok ilgilenir 8. ev konuları. Şimdi benim karşımda hava ağırlıklı bir kadın var. Ve evlilik evine baktığım zaman karşısı evlilik evi eşi anlatıyor. Bakın orası da 28 derece Koç burcu kesmiş. Ateş grubu burası da. Koç burcu kesmiş. Ve Kuzey Ay düğümü de 7. evde ilişkilerde. O yüzden hayatında ilişkiler çok çok önemli. Aşk evine baktığım zaman da aşk evinde arkadaşlar Kova burcu kesmiş 28 derece hava grubu yönetiyor. Burayı da Satürn yönetiyor. Hava grubu yani. Böyle bir kadının evleneceği eş kesinlikle ateş gruplarından olabilir. Öncelikli olarak tabii Koç kestiği için Marsyen bir eşten bahsedebilirim. Kim olabilir bu? Koç olabilir, Akrep olabilir. İkisi de Marsyendir. Arkasından Aslan olabilir, Yay olabilir ateş grupları arkadaşlar. Aşk olarak baktığım zaman da hava grubu erkekleriyle daha çok flört ve aşk yaşıyordur. Onlara da baktığımızda
Kova grubu, ikizler, terazi erkekleri olabilir. Mars'ı da Başak'ta. Başak'ta olması Başaklardan da hoşlandığını, ona çekici geldiğini gösteriyor. Ama tabii şimdi Başaklarla anlaşması zor, onu söyleyebiliriz. Çünkü hava toprak zor anlaşıyor arkadaşlar. Genel itibariyle haritası bu şekilde. Şimdi sadece ilişki astrolojisi olarak da düşünmeyin arkadaşlar. Bu haritayı Güneş birinci ev aldığınız için bütün evlere yorumlayabilirsiniz. Buradan yorum çıkarabilirsiniz. İşte para evinde Uranüs'ün gelir kaynaklarının ne kadar değişken olduğunu, evde Jüpiter ve Ay'ın ailesine ne kadar bağlı bir insan olduğunu ve aileyle ilgili ne kadar çok sınavlar ve sorumluluklar olduğunu da görebiliyoruz. Mesela aile konularında ne kadar zorlandığını, beslenmediğini, tatmin olmadığını görüyoruz aile ilişkileriyle alakalı olarak. Yani gördüğünüz gibi bütün evleri tek tek yorumlayabilirsiniz. Ev konularını zaten internette bulabilirsiniz. Videolarım arasında da var bu arada ev konuları. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi konumuz ilişkiler olduğu için hani ben daha çok ilişkileri anlatmaya çalışıyorum. Bir kadın haritasında Güneş ve Mars arkadaşlar erkeklerle olan ilişkisini anlatıyor. Önce analizde şunu da anlayalım. Şimdi hadisenin güneşine baktığım zaman zaten güneşi Lilith'le karşı karşıya. Yani erkekler tarafından manipülasyona çok kolay uğratılabiliyor. Buna dikkat etmesi lazım. Zamanında babası tarafından da uğratılmış olabilir. Çünkü Güneş babayı da anlatıyor, eşi de anlatıyor ve hayatına girecek olan erkekleri anlatıyor. Manipülasyona açık, orayı yönetmesi gerekiyor arkadaşlar. Mars'ına baktığım zaman da Mars-Neptün karesi var. Flört ve aşk ilişkilerinde erkeklerle hayal kırıklıkları yaşamış. Yani başarılı olması erkeklerle ilişkisinde zaten zormuş. Plan bu. Yani kendisine verilen plan bu. Ve kişi bu planda bu mücadeleyi veriyor zaten. Mars'ın olumlu açısı var Satürn. Flörtlerini genelde uzun vadeli tutmaya çalışıyor. Böyle kısa vadeli işte daldan dala konma gibi bir flörtü yok sanırım. Uzun vadeli ilişkileri tercih eden biri. Hayatında ilişkiler onun için çok önemli, besleyici oluyor, kariyerinde de besleyici oluyor diyebiliriz. Şimdi nişanlısına gelelim. Nişanlısı nasıl bir erkek? Nişanlısının haritasına baktığım zaman bakın burada bir toprak grubu Başak'tan bahsediyoruz. Nasıldı? Mars Başak'tı değil mi? Başaklardan hoşlanıyor yani. Güneş Başak, Merkür Başak. Bir Başak erkeğinden bahsediyoruz. Toprak grubu. Ama toprak hava anlaşamaz arkadaşlar. Element olarak zor bir ilişki olduğunu hemen görebiliyoruz. Daha bakın sinastri yapmadık. Arkasından bakalım ayı nerede? Ayı da toprak, oğlak. Öyle duygularını kolay kolay ifade eden bir erkek yok. Hatta oldukça duygularını kendine saklayan bir erkek var. Yükseleni bilmiyoruz dediğim gibi. Stellium var mı bakıyorum. Bir stellium da görmedim. Ama sonuçta genel bilgi element olarak hava ile toprak arkadaşlar zor diyebiliriz. Hava ile toprak arasında uyumlu açılar yok kısaca. Şimdi bir erkeğin haritasında da Ay ve Venüs kadınlarla olan ilişkisini anlatır. Yine bu da bizim için çok önemli. Ay özellikle anne ve eşi anlatıyor. Bakıyorum nişanlısının haritasındaki Ay Neptün'le kavuşumda. Ve 7. eve yani evlilik evindeki Ceres'e kare yapmış. Evliliğinde aynı zamanda Ceres de eşini anlatıyor. Zaten evlenecek planda nişanlısının eşi ve annesi arasında sorunlar olacakmış. Eşiyle de alakalı sorunları var. Yani o evlilik kişiye iyi gelmeyebilir. Nişanlısının evliliği, Mehmet Dinçerler'in evliliği kendisine iyi gelmeyebilir arkadaşlar. Onun dışında Venüs-Mars karesi var. Kadınlarla flört ettiği, işte kadınlarla aşk yaşadığı kadınlarla gergin enerjiler var arada. Gerginlikler yaşıyor, tartışmalar yaşıyor. Genelde maddi konularla alakalı bu gerginlikler olabiliyor. Onun dışında uyumlu açılar da var. Aslında aşk ve ilişkiler Mehmet Dinçerleri dönüştürüyor diyebiliriz. Her ikisinde bakın ilişkiler evinde Kuzey Ay düğümü var. Yani her ikisi de ilişkiler sonucu tekamül ediyorlar. Yolculukları o yönde. Ve onlar için ilişkiler çok önemli. Ayın açıları bizim için elbette ki çok çok önemli. Mesela ayın Şiron'dan karşı açı alması yani Mehmet Dinçerler'in hem anneden hem eşten yara alma potansiyelini anlatıyor. Bu üzücü. Hayal kırıklığı potansiyelini anlatıyor. O nedenle hani bu seçimlerin, bu kararların doğru alınması lazım.
Elbette ki mutlu evliliklerin de bazı zor transitlerde testten geçtiğini hepimiz biliyoruz. En azından evlenmeden önce hani o ilişki analizlerinin doğru yapılması, doğru kişilerle o yola gidilmesi daha doğru olacaktır diyorum. Şimdi arkadaşlar genel olarak kişileri bu şekil tanıdık. Peki haritaları üst üste koyarsak durum ne? O klasik sinastri analizi yapıyoruz biliyorsunuz. O şekil bakalım. Evet. Şimdi zaten birbirlerinden etkilenmeselerdi nişan olmazdı değil mi? İlişki bir yere gelmezdi. Bakın kadersel olarak bu ilişkiyi yaşamışlar. Nişanlısının 7. ev girişiyle hadisenin kuzey ay düğümü kavuşumda. Nişanlısının yükselenle hadisenin Plütosu kavuşumda. Hatta güneşi de kavuşumda diyebiliriz. Yani bunlar direkt olarak kadersel konuları anlatıyor. Ama nişanlısının kuzey ay düğümü hadisenin 7. evine ondan önce Şiron'una kare. Yani evlilikle alakalı olarak kadersel planda hadise nişanlısından yara alacak. Hani ben aslında olumlu yorumları çok severim. Genelde hep benim tarzım olumludur. Olumlu yorum yapmaya çalışırım arkadaşlar ama ben daha önce bu iki haritaya baktım. Yani bu sinastrine vesaire baktım. Sonra sizin karşınıza geldim bu analizle. Maalesef çok gelecek vaat eden bir ilişki değil. Ve üzerine tutulmaları da koyacağım şimdi. Bizi zaten zor süreç tutulmalar bekliyor tüm dünyayı biliyorsunuz. Bireysel olarak da tabii ki etkileneceğiz. Şimdi onlara da bakacağım ama hani şu şekilde sadece sinastre bakayım ben. Bu ilişki çok güzel şeyler vaat etmiyor. Yani uzun vadeli bir ilişki değil. Evliliğe gideceğini hiç düşünmüyorum. Nişan olabilir ama evlilik olmayacak. Bakın üçüncü kişiler hadise bir manipülasyon içerisinde. Üçüncü kişiler işin içinde. İlk önce sinastre ne yapıyoruz? Kadının güneşiyle erkeğin ayına bakıyoruz. Kadının güneşi terazi, erkeğin ayına hemen bakıyorum. Oğlak. Şimdi burada arkadaşlar terazi ve oğlak arasında bir sekstil açı oluşmuş. Kadın ve erkek birbirini görüyor. Evet burada bir etkileşim var. Birbirlerini dikkate almışlar. Ama çok çok aman güçlü bir bağ değil. Ama dikkate alma var. Ve Neptün ay kavuşumunda zaten birbirlerinin duygularını idealize etmeleri, duygunun güzel akması arada. Bunu da anlatıyor. Karşı tarafın ayıyla yani hadisenin ayıyla nişanlısının güneşine baktığım zaman onlar birbirlerini görmüyor. İkinci adım Venüs Mars'a bakıyorum. Kadının Mars'ı ile erkeğin Venüs'ü birbirini görüyor mu? Hayır, görmüyor. Kadının Venüs'ü ile erkeğin Mars'ı birbirini görüyor mu? Bakın böyle görüyor karşıt açıda. Yani gergin enerjiler var. Buradakiler de birbirlerini görmüyorlardı arkadaşlar. Açısal olarak, astrolojik olarak bakıyorum tabii. Açısal olarak görmüyorlar. Sonra bakalım. En önemli yine zor açılardan arkadaşlar Satürn. Bakın Satürn bu çok zordur. Satürn-Uranüs kavuşumu hadisenin Mars'ına kare. Yani karşı taraf ani sorumluluklar konusunda hadiseyi kızdırabilir. Parayla alakalı alanlarda olabilir, sorumluluklarla alakalı alanlarda olabilir. Ani hareketleri, ani gelgitleri hadiseyi kızıyor. Hadiseyi geriyor. Hadise tartışıyor. Tamam mı? Bu sefer tartışmaya giriyorlar. Tartışmalar oluyor. Yani o nedenle çok ilişkide güzel şeyler görmediğim için hani evlilik göremiyorum. İlişkilerde kopmalar daha çok olacak gibi duruyor. Bakın ilişkiler konusunda Mehmet Dinçerler de hayal kırıklığı yaşıyor. Belki de birbirlerinde fark etmedikleri şey konusunda ya da fark etmedikleri alanları, konuları görüp zorlanacaklar. Zaten ben genelde arkadaşlar analizlerimde de bunu söylemişimdir. Danışmanlıklarımda da sürekli söylüyorum. Lütfen Başak kadınları Başak erkekleriyle evlensin. Başak erkekleri Başak kadınlarıyla evlensin. Çünkü çok zor. Yani gerçekten bir hava ağırlıklı kadının Başak erkeğini idare etmesi, onunla bir ömür devam etmesi çok çok zor. Başak erkeği için de zor. Yani çünkü neden? Düzen, tertip der. Her şey kendi kontrolünde olsun ister.
Dikkat etmezse tabii ki Başakların biliyorsunuz olaylara takıntıları da olabiliyor dikkat etmedikleri sürece. O nedenle zordur. Mars hadisenin Başak olduğu için zaten Başak erkeğine çekilmiş. Ama bakın havada hiçbir şey yok. Erkeğin hava grubunda hadiseyi destekleyecek hiçbir şey yok. Sadece Jüpiter var ikizlerde. Bakın şu. O Jüpiter'de zaten hadisenin Jüpiter ile 120'lik yapmış, Venüs'le 120'lik yapmış. Bu zaten işi götürüyor, ilişkiyi götürüyor. Birbirlerine şans vermişler, birbirlerini mutlu etmişler, sevgilerini, ilişkilerini büyütmeye çalışmışlar. Ama devamında dediğim gibi zorluklar var. Şiron açılarına bakalım. Mesela Şiron'un ay düğümlerinden tek kare olması çok zor. Yani hadise yara aldığı için zaten bu ilişkiyle devam etmeyecek. Hadise yaralanıyor arkadaşlar. O nedenle devam etmeyecek ilişki. Hadiseye kim daha uygun olurdu derseniz Akrep erkeği, Kova erkeği kesinlikle hadiseye daha uygun. Koç erkeği de olabilir. Boğa erkeği de olabilir arkadaşlar. Kuzey ay düğümüyle bazı gezegenlerin kavuşması gayet güzel olurdu. Daha uygun olurdu haritasına. Peki bu çiftimiz önümüzdeki tutulmalardan nasıl etkilenecek? Ben biraz o konulara da girmek istiyorum. 30 Nisan'da bir tutulma var. Bakın tutulma direkt olarak hadisenin ilişkiler evinde oluyor. Görüyor musunuz? Tamamen evlilik evinde ciddi bir gündem veriyor bu tutulma. Hadisenin aşk evinden de Jüpiter geçiyor. Zaten o nedenle ilişkilerde güzel zamanlar geçiriyor. Ve Kuzey Ay düğümü de zaten 7'den geçtiği için işte ilişkisini ciddiyete götürme, nişan, evlilik gibi konular gündemde. O yüzden haritası bu anlamda zaten güzel çalışıyor. Önemli olan doğru adaya denk gelmek, adaylarla alakalı gündemler. Partnerinkine bakıyorum arkadaşlar. Partnerle alakalı olarak durumlar ne? Gökyüzündeki Jüpiter tutulma anındaki haritadaki Jüpiter, Venüs, Neptün direkt olarak partnerin Satürn-Venüs kavuşumuna arkadaşlar kare atıyor. Ayrıca zaten hadisenin Mars'ıyla da kareydi. Bakın görüyor musunuz? Bu tutulma bu ilişkinin birden sorumluluk kaynaklı olarak kopacağını anlatıyor. Çok kuvvetli enerjiler tutulmalar biliyorsunuz. Kuvvetli bir şekilde bir ay ondan sonra azalarak 6 ay hatta tutulmanın dakikasına göre bu süre uzayabilir de. Ama zaten normalde Sinastri'de Satürn, Uranüs, Mars karesi vardı. Sorumlulukla alakalı olarak ani kopmalar, tartışmalar ve gerginlikler yaşama potansiyeli olan bir çiftti. Bu konuyu, bu gündemi ne tetikliyor? Bakın bu gündemi arkadaşlar 30 Nisan'daki güneş tutulması tetikliyor. Ve direkt olarak hadisenin aşk evinde oluyor. Yani koparıcı, gergin bir durumda olay. 30 Nisan'dan önceki birkaç hafta yani biz Nisan ayında ayrılığı da duyabiliriz. Mayıs ayında da ayrılığı duyabiliriz. Ve sebebi de dediğim gibi aniden gerçekleşecek olan sorumlulukla alakalı bir kopma olacak. Diğerine gelelim. Hadi burayı yönettiler diyelim. Ama bizim için öyle bir iki açıyla yönetilmiyor arkadaşlar. Önemli olan Sinastri'nin daha iyi olması ki zor açılarda ilişki her zaman ayakta dursun, tamam mı? Evlilik her zaman ayakta dursun. Bu çünkü sürekli olacak bunlar. Belli zamanlarda sınavdan geçiyor her konu. Sırf evlilik değil biliyorsunuz. Sonra gelelim 16 Mayıs'taki ay tutulmasına. 16 Mayıs'taki ay tutulması da hadisenin direkt olarak hem bir hem iki evini etkiliyor ve hadisenin bakın tam Satürn'ünün üzerinde. Yani ilişkiler evinin karşısında, yani sorumluluklarla alakalı, ilişkilerle alakalı, sorumluluklarla alakalı alanda bir tutulmadan bahsediyoruz. Peki partner bu tutulmadan nasıl etkileniyor? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar partner bu tutulmadan, partner tutulma anı haritasından duygusal olarak etkileniyor. Şu şekilde arkadaşlar, duygu durumunda zorlanmalar var. Ve hangi evi dersek 1, 2, 3, 4, 5. ev aşk konusunda duygusal olarak zorlanmalar yaşayacak. Belki yine tartacaklar olayı. Ayrıca Merkür Retrosu da var zaten hemen tutulmada.
Merkür Retrosu da Mayıs ayında var. 12 Mayıs'la 1 Haziran arası olan Merkür Retrosu'nda belki tekrar bir araya gelip barışmak isteyebilirler ya da konuyu çözmek için konuşabilirler. Ama ben dediğim gibi hani bu tutulmalar zaten kopmalar veriyor. Normalde sinastri haritası da çok şey vaat etmediği için nişanın bozulacağını, uzun süreli bir ilişki olmadığını zaten düşünüyorum arkadaşlar. Benim canlı yayında anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Sorularınız varsa lütfen alta yazın. Size yardımcı olmaya çalışırım. Mümkün olduğu kadar fırsat buldukça zaten cevaplamaya çalışıyorum soruları. Dediğim gibi yüzeysel de olsa ilişkinize bakabilirsiniz, analiz yapabilirsiniz. Örneğin tekrar şu şekilde de gösterebilirim. Şu şekil yorumlayın hemen kendinizi arkadaşlar. İşte güneşim toprakta, ay havada, uyum yok gibi bakın ya da Venüs, Mars. Mesela Merkürler iletişimdir. Merkür toprakla, Merkür su. Evet birbirlerini anlarlar iletişim olarak. Dinleyebilirler birbirlerini gibi analiz yapın lütfen. Sorularınız varsa da videonun altına yazın. Beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum.